Gündüz vakti kararan gökyüzü, bir anda ortaya çıkan yıldızlar, sesi kesilen kuşlar ve uluyan kurtlar. Böyle bir durumda ne olup bittiğinden haberiniz yoksa korkmanız veya endişeye kapılmanız çok doğal. Nitekim eski zamanlarda yaşayan insanlar kısıtlı bilgileriyle buna anlam veremedi ve gökyüzünün en dikkat çeken olayını, yani güneş tutulmasını hayra alamet bulmadılar. Peki onlar haklı mıydı? Güneş ve ay tutulmaları bizim bildiğimiz modern bilimin ötesinde henüz tespit edemediğimiz fiziksel gerçekliklere ve bu videomuzun da konusu olan korkutucu depremlere neden olabilir mi? Videomuzda gerçeklere değinmeden önce bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi sizlerle binlerce yıl öncesine gidiyoruz. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Çevrenizdeki binalar, arabalar, otobüsler ve kalabalık hiçbiri yok. Yalnızca uçsuz bucaksız topraklar, ormanlar, dağlar ve tepeler. Saatler ilerleyip karanlık çökünce yapacak pek bir şey olmadığı için uyumanız gerek. Fakat siz gökyüzüne bakmayı tercih ediyorsunuz. Karşınızda kum gibi dağılmış binlerce yıldızı, alacalı ve ihtişamlı rengiyle Samanyolu'nun kolunu görüyorsunuz. Gökyüzünün ne kadar büyüleyici ama aynı zamanda korkutucu olduğunu düşünüyorsunuz. İnancınız, ritüelleriniz ve günlük rutinleriniz de size bunu söylüyor. Çünkü güneş ve ay sizin tanrılarınız. Dünya üzerinde güneş tutulmaları farklı yerlerde gözlenmiş, görselleştirilmiş ve toplumlar tarafından çok farklı biçimlerde yorumlanmış. O halde gelin tarihteki bazı güneş tutulmalarının toplumları nasıl etkilediklerine birlikte göz atalım. 1999 yılında bir paleoarkeolog İrlanda'da bir anıttaki taşın üzerinde bulunan bazı sembolleri incelediğinde bunların M.Ö. 3340 tarihinde gerçekleşen güneş tutulması ile ilgili olduğunu keşfetti. Dahası bu bölgedeki kazılarda bulunan 48 kişiye ait kemik parçalarının toplu bir mezarı işaret ettiğini gördü. Bu toplu mezarın o dönemde yaşanan tutulma sırasında güneşi kurtarmak için yapılan ayinde kurban edilen kişiler olduğu düşünülüyor. Döneminin en önemli uygarlıklarından biri olan Aztekler yaşadıkları depremler yüzünden büyük korkuya kapıldılar ve bunları yaşadıkları gök olaylarına bağladı. Bu döneme ait 5 güneş efsanesi çarpıcı şekilde karşımıza çıkıyor. Efsaneye göre güneşimizden önce 4 çağın var olduğu söyleniyor. Bu çağlar 4 güneş, 4 zaman veya 4 yok oluş olarak tasvir edilir. Bunlar meteor çarpması, kasırga, yangın ve büyük sel. Efsanedeki son büyük yok oluş, 5. güneşin altında yaşayan halkların, yani bizlerin, büyük bir depremle yok olacağını ve güneşin kozmik bir felakete yol açacağını söylüyor. Orijinal belgeler yok olduğu için Azteklerin tam olarak ne düşündüklerini bilemiyoruz. New Mexico'daki bir kanyonda yapılan araştırmada pek çok kaya oymasında güneşe benzeyen sembollere rastlandı. Burada yaşayan Anasazi halkı 1257 ve 1259'da 2 tam güneş tutulması, 1264 yaz ve sonbaharında da çıplak gözle görülebilecek kadar parlak bir kuyruklu yıldız gözledi. Anasaziler o dönemde burayı terk ederek büyük bir göç olayını başlattı. Tarihçiler göç nedenini kuraklık olarak gösterdi. Fakat tutulmalar konusunda uzmanlaşmış gökbilimci ve yazarlar bu olayın Anasazi halkını derinden etkilediğini ve bölgenin onlara artık şans getirmediğini düşündükleri için göç ettiklerine inanıyorlar. Modern bilim tarihinin başladığı zamanlara geldiğimizde 1706 yılında Fransa'da tam güneş tutulması ilk kez teleskoplarla izlendi. 9 yıl sonra Edmund Halley 3 Mayıs 1715 tarihindeki güneş tutulmasını doğru tahmin edip gözledi. 29 Mayıs 1919'da ise güneş tutulması belki de tarihinin en bilimsel deneyine aracılık etti. Bu tarihte gerçekleşen güneş tutulması sırasında Einstein'ın genel görelilik teorisinde yer alan kütle çekimsel merceklenme olayı deneysel olarak ispatlandı. Merceklenme olayı evrende bulunan çok büyük kütleye sahip cisimlerin etrafındaki uzay zamanı büktüğünü söyler. Bize en yakın büyük kütle güneş olduğundan arka plandaki gök cisimlerinin ışığını nasıl büktüğünü gündüz görmemiz imkansız. Güneş tutulması sırasında Eddington, Boğa takım yıldızındaki yıldızların yerlerini tutulma sırasındaki
ve başka bir tarihteki gece gözlemleriyle karşılaştırdı. Böylelikle tutulma sırasında gündüz hava karardığı için arka planda yer alan yıldızların ışığının Güneş tarafından yolundan saptırıldığı gözlendi. İşin tuhaf tarafı, eski zamanlarda yaşayan bir astronom ya da matematikçi olsaydınız ve bir güneş tutulmasının tarihini hesaplayıp olası etkilerini halkınıza ilan etseydiniz, vay halinize. Ya kahindiniz ya da büyücü. Önümüzde 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek güzel bir tam güneş tutulması var. 2017 yılında da tam güneş tutulması yaşandı. Tutulmayı 12 milyon insan izledi. Bu yılsa tahminen 31 milyon insanın bu tutulmayı izlemesi bekleniyor. Ne kadar şanslılar. Hiç güneşsiz kalmazsınız. Keşke benim olsa. Tutulma gök cisminin geçici olarak önüne engel gelerek kapanması sonucu oluşur. Gezegenimiz Güneş etrafında belirli bir yörüngede dolanır. Bu hareketini düz bir plaka üzerinde yapıyormuş gibi düşünün. Buna yerin yörünge düzlemi diyoruz. Bir de bizim etrafımızda dolanan ay var. Uydumuzda kendi plakası yani yörüngesi üzerinde dolanır. Güneşin aydınlatma miktarına bağlı olarak onu farklı evrelerde görürüz. Her 29,5 günde bir bu evreler tekrarlanır. Diğer bir anlamda her 29,5 günde bir ay ve güneş neredeyse aynı doğrultuda olur. Fakat az önce bahsettiğimiz düzlemler arasında 5 derecelik açı farkı var ve kesişiyorlar. Düzlemlerin birbirini kestiği bu noktalara düğüm noktaları diyoruz. Düğüm noktalarının birleştiği hat düğümler çizgisi olarak adlandırılıyor. Tutulmaların olabilmesi için güneş, ay ve yerin düğümler çizgisi üzerinde hizalanması gerekiyor. Bu hizalanma bir yıl içinde en az 2, en fazla 5 kez gerçekleşebilir. Güneş ve yerin arasına ay girdiğinde bir güneş tutulması yaşanır. Güneş tutulmaları tam, halkalı ve parçalı olarak 3'e ayrılır. Tutulma sırasında ay yeni ay evresindedir. Güneşin çapı ayın yaklaşık 400 katı kadar. Bununla birlikte güneş bize aydan 400 kat daha uzak. Dolayısıyla güneş ve ayın gökyüzünde görülen açısal çapları birbirine eşit. Bundan dolayı ay gökyüzünde güneşi bazen tamamen kapatabilir. İşte tüm güneş diski ay tarafından örtülürse buna tam tutulma denir. Bu tutulma sırasında ay yörüngesinde bize yakın olmalı. Ay dünyaya en uzak olduğu ve dünya yörüngesinde güneşe en yakın olduğu noktada tutulma gerçekleşirse bu halkalı tutulma olur. Ayın güneşi kısmen örtmesi sonucu parçalı tutulma gerçekleşir. Ay dünyaya güneşten daha yakın. Dolayısıyla daha fazla kütle çekim kuvveti uyguluyor. Bu da gelgit olayına neden oluyor. Küçük bir hesap yapacak olursak toplam kütle çekiminin %65'i ay, %35'i güneş tarafından uygulanır. Ay yeni ay ve dolunay evrelerindeyken bu kuvvetler etkisini arttırır. Şansa bakın ki güneş ve ay tutulmaları da bu evrelerde meydana geliyor. Herhangi bir yeni ay evresinde ayın yere uyguladığı toplam kütle çekim kuvveti tutulmanın meydana geldiği yeni ay evresinde uygulanan toplam kütle çekim kuvvetine neredeyse eşit. Kısacası tutulma anında gerçekleşen tam hizalanma olayı zannedildiği kadar büyük bir etki yaratmıyor. Tutulmanın olmadığı diğer tüm yeni ay evrelerinde bu etkiye zaten maruz kalıyoruz. Bu durumda her 15 günde bir dolunay ve yeni ay evrelerinde sistemli ve istikrarlı bir şekilde kayda değer büyük depremler olması beklenirdi. Ama olmuyor. Burada çok önemli bir konuya parantez açalım. Tutulma geometrisiyle oluşan manyetik alanın depremlere neden olup olmadığı merak konusu. Bu konu bir başka videonun içeriği olsun. Hepimizin korkulu rüyası olan depremler maalesef ülkemizin de acı bir gerçeği. Türkiye fay hatlarının oldukça yoğun bulunduğu coğrafi bir konumda yer alıyor. O zaman hepimizin merakla beklediği depremler ve tutulmalar arasındaki ilişkiyi anlatan istatistikleri konuşalım. Her yıl dünya üzerinde farklı noktalarda olmak üzere 2 şiddetinden büyük yaklaşık 500.000 deprem meydana gelir. Bunlardan yaklaşık 100.000'i hissedilir ölçüde. 100 kadarı da belirli ölçekte hasara neden oluyor. Ginzel çalışmasında 1850 ile 1888 yılları arası tutulmaları yer, ay, güneş konumlarına göre ayrıntılı inceledi ve bazı analizler yaptı. Ayrı bir çalışmada 7-8 arası şiddetteki depremlerin yılda 14 kez, 6 ila 7 arası şiddette 3 günde bir, 5 ila 6 arası şiddette ise günde neredeyse 4 deprem olduğu tespit edildi. Bunca sayıda depremin olduğu bu yıllar arasında gerçekleşen güneş tutulmalarına bakıldı. Sayı 72. Yılda 2 güneş tutulması olurken tutulma gerçekleşmese de aynı dizilişte 12 yeni ay evresi ve yıkıcı değerde toplam 135 deprem meydana geliyor. Depremlerin yıl içindeki dağılımlarına bakınca spesifik olarak bir seçilim etkisi görülmüyor.
Üstelik tutulma yaşandığı tarihlerden 6-7 gün öncesi ve sonrasına bakmak benzer şekilde dağınık ve istatistiki ilişki olmayan bir grafik gösteriyor. Bu konuda üniversitede tarafımızca yapılan bilimsel çalışmada 1900 ve 2023 yılları arasını ele aldık. Bu tarihler aralığında 6 ve üzeri şiddette depremleri inceledik. 1900-2023 yılları arasında gerçekleşen ay ve güneş tutulmalarına baktığımızda 123 yılda yaklaşık 500 tutulma olmuş. Bunları bir grafikte topladık. Tutulma ve deprem tarihleri grafikte kolaylıkla çakışabilirdi. Çünkü 11.250 depreme karşılık sadece 500 tutulma var. Yani elinizi sallasanız bir depreme denk geliyor. Fakat grafiklerde bilimsel olarak anlamlı bir ilişki ortaya koyamadık. Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen grafiklerde nihai sonuç rastgele dağılım. Eğer çalışmalarda beklendiği gibi bir ilişki olsaydı grafiklerde kayda değer bir korelasyon olmalıydı. Fakat maalesef yok. Maalesef diyoruz çünkü gök olaylarının ne zaman olacağını hemen hemen biliyoruz. Buradan yola çıkarak depremlerin zamanını belirleyebilir ve oluşabilecek can ve mal kayıplarına engel olabilirdik. Ama doğa tutulmalara ayrıcalık tanımıyor. Gerçi deprem sırasında öldüren şey doğa değil, yine insan oluyor. Bilimsel metot ve disiplinle yapılan bazı çalışmaların sonuçlarını sizlerle paylaştık. Bunun gibi nice çalışma bulunuyor. Çeşitli kaynaklarda depremlerle tutulmalar veya depremlerle gök olayları arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar karşımıza çıkıyor. Bu çalışmalar arasında ilgi çekenlerin astrolog veya kıyamet tahmincileri tarafından yapıldığını görüyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Gelişmiş uzay teknolojileriyle evren ölçeğinde makrokozmosu, kuantum ölçeğinde mikrokozmosu anlamaya çalışıyoruz. Atom altı parçacıklar ortaya çıkartan hızlandırıcılar, milyarlarca kilometre uzağa giden uydularımız var. Fakat yine de bildiklerimizin de bir sınırı var. Deprem olurken sarsıntıyı durdurabilecek mekanizmamız olmadığı gibi hala meydana gelmeden bir saat öncesinde bile depremi algılayacak bir cihazımız henüz yok. Özetleyecek olursak kıyamet senaryolarını dinlemeye veya izlemeye çok meraklıyız. Felaketlerin getireceği olumsuz sonuçları göz ardı etmeden bilinmeyeni aydınlatma ve gizemleri çözmeye çalışıyoruz. Zaten bilime yön veren nedenlerin başında bu geliyor. Merak ve bilinmeyeni aydınlatmak. Bunu yaparken günümüz dünyasında modern bilimin takipçisi olmalı ve bilim disipliniyle ilerlemeliyiz. Neden-sonuç ilişkilerini gözeterek tarafsız bakış açısıyla gerçeği bilimsel ahlaka uygun bir şekilde ortaya koymalıyız. Bilimsel gerçekler biz öyle inandığımız için var olmaz. Gerçek oldukları için vardır. İnanmak istediğimiz şeye inanarak kulaklarımızı kapatıp şarkı söylemek yerine bilimin ışığında ilerleyip ona kulak vermemiz gerekir. Toplumlar ancak bu şekilde muasır medeniyetler seviyesine ulaşırlar. Deprem korkusu yaşamadan geçireceğimiz aydınlık bir geleceğe ilerlerken bir sonraki videomuzda görüşene dek evrenin ardından koşmaya devam.